Herkese merhaba. Dikiş sınıfından ve sevgili Sevgi hocamdan nakış sınıfımızdayız gene. Bugün ne anlatacağımızı size Sevgi hoca söylesin. Evet. Şimdi eski kaneviçelerimizi değerlendirip yeni bir pike takımına dikeceğiz. Burada çift taraflı telanın kullanımını anlatacağım. Burada biz çalışmamızı yaptık. Yastıklar için uygulayacağız. Onların parçalarını hazırlıyoruz. Bu kayınvalidesinin mi yoksa kendi çeyizinden miydi? Nereden Müjgan Hanım? Çeyizden, kendi çeyizinden olan bir takımı. Evet hocam, siz dinliyoruz. Şimdi yakından alabiliriz. Şöyle, evet. Şimdi önce kumaşımızı, eski işlememizi yıkayıp ütüledik. Ondan sonra arkasına çift taraflı tela yapıştırdık. Şu an kağıdı var arkasında. Bu kağıt kalktığı zaman kumaşta çift taraflı tela kalıyor. Şimdi bu yapışkan haliyle biz bunu kenarlarından oyarak keseceğiz. Kenarında birkaç milim sarma yapacağımız kısmın için pay bırakıyoruz. Hocam onu keserken ben de şunu hatırlatayım. Çift tela yapıştırırken tabii kumaşımıza kağıt koyarak veya bir örtü koyarak yapıştırıyoruz. Bu telaların özellikleri de belki videonun ilerleyen zamanlarına gösteririz. İki taraflı yapışıyor. Yani hem bunun altına yapışıyor, sonra ütüyle tekrar bu kumaşı buraya yapıştırabileceğimiz şekle getireceğiz. Ne kadar mesafe bırakıyoruz hocam? 2-3 milim kadar bırakıyorum. 2-3 milim kadar. Sarma yaparken batabilmek için. Bunu biz pike takımına ve şeye dönüştüreceğiz değil mi? Bu şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra bunu çıkarılmış. Kestikten sonra arkasındaki kağıdını kaldırıp işleme yapacağımız parçamıza desenimizi nasıl yerleştirmek istiyorsak, bu mesela kağıdı çıkarılmış vaziyette. Tela burada şu anda. Şeffaf silikon gibi bir yapısı var. Gözüküyordur herhalde. Evet, evet. Desenimizi nasıl koyacaksak oraya yerleştiriyoruz. Bu şekildeyken üzerine ütüyü bastığımız zaman nakışımız buraya telayla sabitleniyor. Ondan sonra kayma gibi bir problemi olmadan kenarlarından videoda anlatacağız onu da rahat rahat sarmasını çekebiliyoruz. Evet. Şimdi kestiğimiz kaneviçemizi yastığımıza yerleştirdik. İstediğimiz gibi kenar boşluklarını dengeli bir şekilde koyarak biz burayı çift kat çalışmayı tercih ettik. Kaneviçenin altı tok olsun, yastığın ağzı şık dursun diye. Şimdi yerleştirdiğimiz kaneviçeyi ütüyle yapıştıracağız. Oraya geçelim. Tamam. İğnelerimi alıyorum ütüyü bastırmadan. Çift taraflı telayla şu an yapıştırıyoruz. Şuraya basmadım. Bastığım taraflar zaten yapıştı hocam. Soğuması lazım sadece. İğneyi alıyorum. İğneyi üzerindeyken basmıyorum. Bu işlemden sonra sarma işlemini yapıyoruz. Evet, bundan sonra sarma yapacağız. Gayet de güzel yapıştı. Telanın kalitesi de önemli elbette bu durumda. Hafif soğumasını bekliyoruz ve kaldırıyoruz. Çok hoş oldu. Evet. Devam. Evet hocam, şimdi bize ilk önce tansiyon, sıkılık ayarları ve dikiş adımını anlatın. Evet, sıklık ayarımız sıfıra yakın. Zikzağımız da şuradaki payımıza göre ayarlandı. Tansiyonumuz da bu kumaşa göre ve bu ipe göre. Evet. Evet, ipimizi de şöyle gösterelim. Tamam. Şimdi sarma ayarında. Evet, çift taraf. Ne kadar sabır isteyen incelikli bir iş görüyorsunuz ama sonucu da muhteşem oluyor gerçekten. Açık aplike ayağı kullanıyoruz. Yani sardığımız yeri görerek gitmemiz gerekiyor. Açık aplike ayağı.
kapütüne evet. Bir de hangi ayakta çalışabiliriz? Kapütüne ayağıyla da çalışabiliriz. Diğer ayaklarla da olur aslında ama nakışı tam göremediğimiz için sonuç güzel olmaz. Biraz ilerleyelim. Buradan göstereyim hocam, harika oluyor. Engel olmuyorum inşallah. Ay. Bu sınıfın öğrencisi olmak istiyorum. Duyun beni lütfen. Öğrenmenin sonu yok, tekniğin sonu yok, güzelliğin sonu yok. Bakınız ne kadar çok emek var aynı zamanda ve örtüleri değerlendirmede, nakışları değerlendirmede, sonraki nesillere aktarmada da çok önemli şeyler bunlar. Herkesin evinde, sandığında vardır zaten. Ve tekniğe uygun olarak çalıştığınızda birkaç deneme sonucunda da bu güzelliği elde edebiliriz. Fark ettiyseniz burada hocam makinenin her yönünü değiştirdiğinde iğne içinde batık vaziyette oluyor ki kaldığı yeri kaçırmasın veya kaydırmasın diye. Aynı bizim dikişteki köşe dönüşlerimize benziyor. Arkasında tela olduğu için de rahat bir dönüş ve dikiş sağlıyor. Görüntüsü de oldukça şık oluyor ve büzdürmüyor. Devam ediyoruz. Evet hocam. Evet, Sevgi hocamın ellerine sağlık. Bakın devam edeceğiz da bitmişinde size bunun göstereceğiz. Şöyle daha yakından netlemeye çalışıyorum. Evet, Müjgan Hanım pikenin üst dikişini yaptı. Arkasına pervaz dikişi de yaptık. Güzel oturması için. Döndürdük, terledik. Şimdi üzerinden biz düz dikişle kapatacağız. Ama arzu eden burayı fistoyla, dantelle süsleyebilir. Renkli kumaştan biye gibi geçebilir. Şu an bitmeye yakın. Evet, çok da güzel oluyor. Şöyle tekrar göstereyim. Tertemiz bir dikiş elde etmiş oluyoruz burada. Ve gördüğünüz gibi her şeyi teyelliyoruz. Siz asla. Asla. Pikemizin ağız kısmının dikişini yapmıştık. Biz kenarlarını biye ile temizleyeceğiz. Biye dikişini göstermek istiyorum. 5 santim biye kullandık biz. Kumaşın tersinden kumaşımızla ikisini aynı hizaya koyup biyemizin kat izinden, şu taraftaki gibi kat izinden düz dikişimizi diktik. Şimdi biyeyi öne doğru döndürüp makineden üstten son dikişini vereceğiz hocam. Şu ağız kısmını da şu şekilde kapatarak temizliyoruz. İşlemimiz bitmeden. Temiz gözükmesi için. Onun yapılışını da göstereyim. Son halinde tekrar görüntüleriz. Tamam, bitmiş halini artık görüntüleyeceğiz değil mi? İnşallah. Bitmiş hali bu şekilde. Sevgi hocama, Müjgan hanıma ve nakış sınıfımızın kıymetli kursiyerlerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bize harika bilgiler verdiler ve çok müthiş bir ürün ortaya çıkardılar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de eğer bu çalışmayı yaparsanız Instagram'dan dikiş sınıfı olarak bizi ekleyin lütfen. Ve etiketleyerek paylaşın lütfen. Biz sizi çok seviyoruz. Daima dikiş sınıfında olmanızdan son derece mutluluk duyuyoruz. Selamlar ve sevgiler dikiş sınıfından. Hoşça kalınız.